Merhabalar. Bu hafta size vajinanın dostu laktobasillerden bahsedeceğim. Laktobasiller, vajinamızdaki zararlı bakterilere karşı savunmanın en temel mekanizması. Laktobasiller asit ortamda var olabiliyor ve bu şekilde çoğalabiliyor. Vajina duvarındaki hücreler epitel hücreleri ve bu hücrelerin içinde glikojen yani glikozun depo formu bulunuyor. Laktobasiller içinde glikojen ana besin kaynağı. Glikojeni kullanarak laktik asit oluşturuyorlar ve bu sayede var oluyorlar. Hem kendi devamlılıklarını hem de vajinanın pH seviyesini asidik seviyede tutulmasına laktobasiller destek oluyorlar. Herhangi bir nedenle vajinanın laktobasilleri azalınca enfeksiyon, vajinal duş gibi vajinanın asidik ortamı bozulur. pH'i artar, alkali hale döner ve bu sayede de ne yazık ki enfeksiyon yapan mikroorganizmalar vajinada enfeksiyon geliştirme ihtimalleri artar. Herhangi bir sebeple yine vajinanın laktik asit ortamı azalırsa, vajinaya uygun olmayan kimyasallar girmesi gibi, menopoz dönemindeki östrojen azalmasına bağlı gibi durumlarda yine glikojen depoları azalır ve laktobasiller azalır. Bu sayede de bu dönemlerde vajinal enfeksiyonlar kolaylaşır. Kısacası laktobasiller ve laktik asit iki ana önemli vajina koruyucu bariyer ve ikisi de birbiriyle çok etkili. Laktik asiti laktobasil üretiyor. Genital hijyen deyince de bu ikiliyi sıkça aklınıza getirmenizi istiyorum. Genital hijyen kuralları da bu ikiliyi korumaya yönelik. Cinsel ilişki sırasında, cinsel yanıt döngüsünde kadın uyarılma fazında olduğunda klitoris kanla dolar ve klitoris yükselir. Bu da idrar boşaltma kanalı yani üretranın kapanmasını sağlayarak cinsel ilişki sırasında vajinadan gelen enfeksiyonlardan idrar yolunun korunmasını sağlar. Bunun haricinde ilişki sırasında üretrada bir dış sfinkter kapak mekanizması da yine mesane enfeksiyonlarından korunmamızı sağlıyor. Biz kadın doğum uzmanları idrar yolu enfeksiyonlarından korunmanız için cinsel ilişki bittikten sonra da idrar yapmanızı öneriyoruz. Üriner sistemi enfeksiyonlarında ve vajinal enfeksiyonlarda biz antibiyotik ve antimikotik tedavilerimize probiyotik yani bağırsak içeriğinde bulunan yararlı bakterileri de tedaviye eklediğimizde vajinal florayı güçlendirir ve destek amaçlı kullanırız. Az önce bağırsaklardaki yararlı bakterilerden yani probiyotiklerden bahsettim. Bağırsak disbiyozisi dediğimiz durum, bağırsaktaki bu iyi huylu floranın bozulması anlamına geliyor. Bağırsaklarda disbiyozis olduğunda yakın komşuluğundaki vajina florası da ne yazık ki bundan olumsuz etkileniyor. Bağırsaktan gelen bakterilerin olumlu ve olumsuz anlamdaki vajinal florayı etkilediğini artık biliyoruz. Bu nedenle de bağırsak floramıza da dikkat etmeli. Vajinal mikrobiyotamızı kurduğumuz gibi bağırsak mikrobiyotamızı da korumalıyız. Vajinal ekosistemimiz, vajinal floramız, vajinal mikrobiyotamız bunların hepsi aynı şey ve bunların hepsini laktobasiller sağlar. Bir kadının vajinal florası, ekosistemi hayatı boyunca değişikliğe uğrar. Nasıl bedenimiz yaşla beraber değişime uğruyorsa, vajinal mikrobiyotamız da çocukluktan menopoza kadar değişen dönemlerde oranları, içerikleri değişir. Menopozda, gebelikte, yetişkinlikte, ergenlikte her birinde farklı değişimler oluşur. Bu değişimi belirleyen nedir? Hormonal değişimlerdir. Örneğin menstrüel döngüde vajinal flora değişime uğrar. Var olan kanama içerdiği proteinler nedeniyle patojen bakteriler için besin kaynağı. Bu nedenle de bakterilerin üremesi kolaylaşır. Özellikle adet dönemlerinde hijyenine dikkat etmeyen kadınlarda vajinal enfeksiyonlar işte bu nedenle sık ortaya çıkar. Bu dönem, adet dönemlerinde genital hijyen kurallarını uygulamamız vajina sağlığımız için son derece önemlidir. Vajinal mikrobiyota doğumda da önemli rol oynar biliyor musunuz? Gebe kadınların vücudu bebeğin vücudu da anneye adapte olmasını sağlayacak şekilde bir fizyolojik değişim olur. Gebe kadınların vajinal floraları daha sabit, daha çeşitli, daha az değişken haldedir. Gebelikte kanda östrojen seviyeleri yükselir. Östrojen de laktobasillerin floraya hakim, baskın konumda olmasını sağlar. Menopozla birlikte kanda östrojen seviyeleri düşmeye başlar. Mikrobiyota başka bir forma döner. Vajinal mikrobiyota bedendeki hormon seviyeleriyle paralel hareket eder. Ergenlik öncesi dönemde polimikrobiyal flora yani çok çeşitli bakteriler varken
Yetişkinlik döneminde laktobasil flora, adet döneminde polimikrobiyal flora, gebelikte laktobasil flora, menopoz döneminde yine polimikrobiyal flora vardır. Laktobasiller sağlıklı vajinanın sürdürülmesi için neden gerekli? Patojen mikroorganizmaların vajinada tutunmasını, çoğalmasına mani olur. Bunu nasıl yaparlar? Hangi mekanizmalarla yaparlar? 1. Laktik asit üreterek birçok bakterinin üremesi için uygun olmayan bir ortam, yani vajinanın asidik hale gelmesini sağlarlar. 2. Hidrojen peroksit. Bu bir antibakteriyel madde, antimikrobiyal bir madde. Bu maddelerin üretilmesini sağlayarak virüslere, mantarlara karşı bir savunma bariyeri oluştururlar. 3. Laktobasiller vajina duvarı epitelinin sık yenilenmesini sağlayarak oraya fırsatçı, patojen, mikrobik maddelerin tutunmasına engel olurlar. Vajinal mikrobiyata, vajina epitelinin mukus dediğimiz salgı üretimini kolaylaştırır. Mukus salgısını destekler. Patojen mikroorganizmalar bu mukustan dolayı epitele tutunamaz, çoğalamaz, hastalık oluşturmaz. Son olarak bağışıklık sistemini uyararak patojen mikroorganizmalarla savaşmalarını iyileştirir.